Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar. Bizler bugün yine üzüm bağına geldik. Kışlık için yaprak toplayacağız. Götürüp hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kışa göre hazırlıklarımızı yapacağız. Buyurun ilk başta hep birlikte dalında taze taze yapraklarımızı toplayalım. Kendimize yetecek kadar yapraklarımızı aldık. Şimdi de yapılış işlemine geçiyoruz değerli arkadaşlar. Doğal papatyalarımızdan da toplayıp götürüp kendimize şimdi papatya çayı ayarlayacağız. Yorgunluk bir çayımız olur. Şöyle çiçeklerinden alıyorum. Bir kaynatırız. Yorgunluğa çok iyi gelir. Değerli arkadaşlar, bağdan eve geldik. Şimdi papatyalarımızı yıkıyoruz. Papatyalarımızı kaynatacağız. Daha sonra yaprak işlemine geçiyoruz. Papatyalarımızı yıkadık. Üzerine suyumuzu ilave ettik. Şimdi en çok 5 dakikada kaynatıyoruz. Beş dakika kaynadıktan sonra bakın. Çok güzel bir rengi oldu. Yorgunluk bitki çayımız servise hazır. Bizler bir papatya çayımızı içeriz. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar. Şimdilik sizlere de bize de afiyet olsun. Yapraklarımı hepsini bu şekilde demeti yaptım. Bağ olarak. Bir tepsi dolu taze yapraklarımız çıktı. Gördüğünüz gibi ben hiç saplarını daha kesmemişim. Ben şimdi ne yapıyorum? Yapraklarımı bir gece boş fırınımdan, çalışmayan fırınımdan bekletmiş oluyorum. Yaprakları dalından daha yeni kopardığım için çıtırdılar. Biraz yumuşaması gerekiyor. Ondan sonra gereken işlemi yapmış olurum. Değerli arkadaşlar, şimdi yapraklarımızın ilk işlemi yapması için gereken malzemelerimize bir bakalım. Yapraklarım zaten burada duruyor. Ben yapraklarımı 2 gece soğuk fırınımda, çalıştırmadım fırınımda bekletmiş oldum. Bakın bu saplar bu şekilde yatmış oldu. Yapraklar da püşelenmiş oldu. Yumuşamış oldular. Dalında toplarken çıtırdı. Bekletince yumuşamış oldu. Yumuşatma sebebi şöyle bir şey. İlk işlemi ben cam kavanozda yapacağım. Cam kavanozun daha güzel, daha çok alması için ben 2 gece fırınımda beklettim. Sizler fırında olmasa bile kapalı bir yerde bekletirseniz biraz yumuşamış olur. Onun için bir cam kavanozumuz var. Ve olmazsa olmaz sıfır kapağı olacak. Bu sıfır kapaklar nasıl belli olur? Buradan belli oluyor. Bu kısmı bembeyaz olacak. Bunlar bembeyaz oldu mu bil ki daha hiç kullanılmamış. Ve küçük bir makasımız olacak. Oklavamız olacak. Yani ilk işlem için bizim için gereken bu kadar malzememiz var. Bizler şimdi ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bizler bu bağ yaptığımız üzüm yapraklarımızı bu şekilde topluyoruz. Bu sap kısımlarını ilk işlemimizde kesiyoruz. Ama biz bu sap kısımlarını da çöpe atmayız. Bunlar yine bizim için gerekir. Önce
Bu şekilde saplarını kesiyorum. Bağlarımı bozmadan bu yöntemle topluyorum. 3 kez toplanacak. Bakın 2 gecedir beklettiğim için şey olmadı. Kırılmıyor. Böyle rahatlıkla katlanabiliyor. Ve kavanozumuzun dibine yerleştiriyoruz. Bu şekilde bizler bu işlemi devam ediyoruz. Kavanoza yerleştirirken de biz hepsi üst üste koymayız. Evire çevire çevirmiş oluyoruz. Bunun arkası şimdi bu tarafa geldiyse altındaki ise buraya gelmişti. Yani o yöntemle gidiyoruz. Ondan önceki de bu tarafa gelmiş. Yani o şekilde bizim kavanozumuza daha rahat oturmuş olur. Ve arada bir oklavayla böyle bastırıyoruz. Bastırdıkça yumuşadığı için bizim kavanozumuz yaprakları almış oluyor. Böyle bir kavanoz 6 kişilik bir aile yetecek kadar oluyor. Yani yumuşak olunca güzelce yerleştirirsen 6 kişilik bir aile yemeği çıkıyor bu kavanozda. Kavanozumuza ne yapıyoruz? Bizler özellikle kavanozun kenarlarına ittirmeye çalışıyoruz. Yani bu taraflara sıkıştırmaya çalışıyoruz. Hep ortada yaparsak emeğimiz boşuna gider. Kavanozumuz fazla yaprak almaz. Ama elim yetiştiği yerde şöyle elimle de bastırabilirim. Bizler birinci kavanozumuzu doldurduk. Birinci kavanozumuz bu kadarını almış oldu. Ve bu kadarı yeterli. Yeterince almış oldu. Kapanmak payını da vermemiz gerekiyor. Daha da alabilir. Ama bu kadarı yeterli. Bir kavanozu doldurduktan sonra bu kadar yapraklarımız kaldı. Ve bunlar hepsi de onun sapları. Gördüğünüz gibi atmadı. Bunları diğer kavanozumuza katarım. Şimdi kavanozumuzu sıfır kapağıyla kaynatmış veya yıkamış değil. Sadece aldığımız gibi güzelce bir sildik. Yapraklarımızı da zaten yıkamamışız. Veya herhangi hiçbir şey yok içinde. Ne su ne tuz. Dalında kopardığım gibi getirdim. 2 gece beklettim. Sonra da demet demet yaptım. Kavanozumuza alabildiği kadar doldurdum. Şimdi de kapağını kapatıyoruz. Bu yaprak kısmı kavanoza gelmeyecek şekilde olsun. Ya Allah, bismillah. Kapanabildiği kadar yeterli. Sıfır kapak olduğu için hava almayacak. Bu yöntemle yapmakla hem tansiyonu olan hastalarımız için çok iyi, hem de en az 3 sene kapağını açmadığın sürece yaprağımız yepyeni içinde kalabilir. Ne küflenir, ne çürümüş olur. Sapsarı bir renk oluyor. Çok güzel oluyor. Yani yaparken de sadece kapağını açıp bir durulayabiliriz. Onun dışında hiçbir işlem gerekmiyor. Şimdi bizler saplarımızı ayırıyoruz. Böyle bir tava alıyoruz. İkinci kışlık yapraklarımızı işlem yapmak için geçmiş oluyoruz. Tamam. Saplarımızı çöpe atmıyoruz, değerlendireceğiz. Bunlar değerli. İkinci kova yapraklarımızı da ayıklamış olduk. Kavanozlarımız burada. Yapraklarımız da bu kadar oldu. Bizler yapraklarımızı ikinci işlemini salamura yapmış oluruz. Yapraklarımızı ayıkladık. Demet demet yaptık. Yıkadık. Ama saplarını hiç kesmedik. Hepsinin sapları üzerinde duruyor.
Yapraklarımızı salamura yapması için gereken malzemelerimize bir göz atalım. Mutlaka ve mutlaka ilaçsız suyumuz olacak. 2 kilogram bizim yaprağımız var. Biz 2 kilogram yaprağımıza göre suyumuzu ayarlamış oluruz. Ve bir yemek kaşığı dolusu olarak limon tuzumuz var. 3 bardaksa kaya tuzumuz var. Yapraklarımızı plastiğe yerleştirip suyunu eritip üzerine koymuyoruz. Herkes bu işlemi yapıyor. Bu işlemi yaparken de yani tuzlu suyu ayarlayıp ayrı bir yere koyup özellikle durmadan üzerine ilave etmen gerekiyor. Yaprak eksiğin çıkarsa yaprak toplayıp getirip üzerine ilave ediyorsun. Yani diyelim ben bugün bu yaprakları yaptım. Ama yarın tekrar yeni yaprak üstüne ilave etmekle de doğru değil. Yani yaprakların hepsini bir günde yapmamız gerekiyor. Sonra da üzerine ilave etmekle bu doğru bir yöntem olmuyor. Şimdi buyurun yapılışına geçiyoruz. Bizler ilk önce limon tuzumuzu leğenimize ilave ediyoruz. Sonra 3 bardak tuzumuzu üzerine ilave ediyoruz. Limon tuzumuzu ve suyumuzu bir araya getirdik. Şimdi bir güzelce karıştıralım. Limon tuzumuz eriyene kadar bizler limon tuzumuzu bir güzelce karıştırdık. Ama tam daha erimemiş. Güzelce limon tuzumuzu ve tuzumuz erimesi gerekiyor. Söylediğim gibi sizler de yaprak miktarına göre tuzunuzu ve limon tuzunuzu artabilirsiniz. Bir de bizim ayırdığımız saplarımızı da içine ilave ediyoruz. Yapraklarımızı yerleştiriyoruz ayarladığımız tuza. Limon tuzlu suda beklemekle zaten gittikçe azalmış olur. Bizler bu yöntemle yapraklarımızın kapağını kapatacağız. Arada bir böyle elimizle bastırmış oluruz ve tersine düzeni çevireceğiz. Şöyle hafif de tekrar basıyorum. Bakın gittikçe oturmaya başlıyor. Demin biraz daha sert gidiyordu ama şimdi yumuşamış biraz. Arada 2 dakika geçmedi. Ama kapağını kapatacağım. Arada bir ilgilenmiş olurum. Değerli arkadaşlar, bugün yapraklarımızın 4. günü. Bakın kavanozdaki yapraklarımız ne kadar güzel oldular. Sapsarı. Kapakları da çok güzel oturmuş oldu. Şimdi gelelim leğendeki yapraklarımıza, salamura yapraklarımıza. Ben 4 gün içinde yapraklarımı bastırmış olduğum, değiştirmiş olduğum böyle bir tabağı üzerine yerleştirdim. Leğen dolusu yapraklarımız bu kadar oldu. Rengi de çok güzel oldu. Suyu da berrak. Yaprakların suyu özellikle bulanıyor ya.
Bakın. Berrak bir su. Şimdi bizler salamura yapraklarımız için yine bir bardak kaya tuzumuzu ayarlamış olduk. Aynı tuzdan. 3 bardak tuzumuzu biz 2 kilogram yapraklarımıza kattık. Son işlemde yine bir bardağı katacakmışız. Ona göre şimdi işleme geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bizler yapraklarımızı böyle bir plastiğe ayarlamış oluruz. Yıkamış temiz bir plastiğimiz var. Daha önce ayırdıklarımız yaprağı dallarımızı biz de böyle plastiğimizin dibine katalım. Yapraklarımız zaten demedini bozmadık. Şöyle bu şekilde yine katlıyoruz. Sap kısımları içeriye alıyoruz. Plastiğimize yerleştirelim. Bu sap kısımları içeriye giriyor. Bu yöntemle. 2 defa da katlanabilir. 3 defa da katlanabilir. Bizler son yaprağımıza geldik. Son yaprağımızda toplarken tersini veya düzünü fark etmez. Yani düzü içe girerse daha rahat oluyor. Şöyle yaprağı sapların içine katlamak için daha güzel, daha rahat oluyor. Bu yöntemle son yaprağımızı da yerleştiriyoruz. Ve kalan ayrı içine kattığımız saplarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Şimdi eğer ben taze yaprak yani salamura yapmadan önce ben plastiğime koysaydım 2 kiloyu geçerdi. Plastiğim 2 kilo almazdı. Ama ben şimdi o zaman eğer öyle yapmış olsaydım, salamura suyu yapıp üzerine ilave etmiş olsaydım durmadan yaprak isteyecekti. Yani hepsi bir günde istemezdi. Gün güne istemiş olurdu. Bu sefer önceki yaprak, yeni yaprak birbirlerine karışırdı. O da bozulma yapıyor. Sonraki yapraklar daha da tuz isteyebilir. Önceki yapraklar istemeyebilir. O yüzden böyle bu yöntemle yapmak daha kolay, daha güzel oluyor. Şimdi biraz suyunu ilave ediyorum. Aynı suda ilave ediyoruz. Ve 2 kilo yaprağa ben 4 bardak kaya tuzumu ilave ettim. Tuzlu gelsin. Yapılış zamanında 2-3 gün bizler normal ılık suda bekletiyoruz. Ve arada tadına bakıyoruz. Tuzu gittiyse bizler bazen de harcına bile tuz koymuyoruz. O yüzden yapmış oluyoruz. Yani tuzlu geldi yok. O tuzunu biz almış oluyoruz. Buraya kadar suyunu ilave ettim. Sonra da böyle bir aparatla. Sizin aparat olmazsa bile, evde böyle bir aparat bulunmazsa bile bu şekilde üzüm yumuşak olan dallarından böyle bu yaprak kısmını kesip sonra da bu yöntemle, bu biraz sert geldi, bu yöntemle bakın tutuyor. Dallar kısmını kesiyoruz. Dallar ya da yaprakla kalmayacak. Bu şekilde de yapraklarımızı muhafaza edebiliriz. Aparat olmadığı zaman.
Aparat olursa zaten aparat gereken görevi neyse yapıyor. Değerli arkadaşlar, bu seneki kışlık yapraklarımı sizlerle birlikte yapmış olduk. Bütün püf noktalarıyla birlikte. Bunlar da benim geçen seneki yapraklarım. Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Beğenenlere de, denemek isteyenlere de şimdi de afiyet olsun. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.